I want 2 masala chai and 4 samosa. मुझे 2 मसाला चाय और 4 samosa चाहिए. Awesome. Are they making aloo palak there? Kiya ve vaha aloo palak bana rahe hai. Awesome. It's amazing. Yes. All right. I'm being shy. Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi ben bu videoya başlamadan önce basıyordum. Şimdi ben videoya başlamadan önce bir güncelleme yapmak istiyorum. Şimdi ben Goa'ya geleli şaşırtıcı oldu biraz ben de hesaplayınca ama tam 108 gün olmuş. Ve benim Hindistan'a gireli neredeyse 160 gün olmuş. Yani böyle bir hesaplama yapınca benim de bir beynim durdu açıkçası. Çünkü hiç beklemiyordum böyle bir hesap çıkacağını ortaya. Neyse şimdi ben yeni güncel Goa videolarına başlıyorum bu video ile birlikte. Bundan önce bir kere daha Goa'da video çekmiştim. Bundan belki 2-2,5 ay önce. Ve o 2-2,5 ay arasında elimde birikmiş olan Hindistan'daki videoları paylaşmaya başladım. Kim kimiz? İşte ben, Çağatay, Yiğitcan, bir de sonradan bize Pınar katıldı. Bizim Instagram'da paylaşımlarımızdan belki görmüşsünüzdür. Yiğit ve Pınar bundan 1-1,5 hafta öncesinde buradan ayrıldılar tahliye uçuşuyla. Biz biraz daha devam etmeye karar verdik Çağatay'la. O yüzden hala buradayız. Bir sonraki tahliye uçuşunu bekliyoruz diyebilirim. Şimdi bu süreçte lockdown ve curfew kelimelerini çok fazla kullandık. Ne demek bunlar? Lockdown benim tabirimle kilitli kalma. Nasıl kilitli kalma? İşte Goa eyaletinden dışarıya çıkışlar veya Goa eyaletine girişler yasaklanıyor. Biliyorsunuz Hindistan'da eyalet sistemi var. Eğer lockdown ilan edilirse içeri girişler ve çıkışlar kapanıyor. Atıyorum işte Maharashtra eyaleti var. Mumbai orada. Hindistan'ın en kötü, bu dönemde en kötü bölgelerinden biri. Curfew ise bizim bildiğimiz sokağa çıkma yasağı. Yani bildiğin sokağa çıkamıyorsun. Ama tabii ya Hindistan'da biraz farklı yürüyor diyebilirim işler. Bugünlerdeki durumumuza dair son bir bilgi daha vereyim. Şimdi biz musona girdik sandık geçen hafta. Hatta bir 10 gün önce falan. Çünkü inanılmaz yağmur başladı. Normalde hiç yağmur yağmıyordu. Öyle olunca biz de muson herhalde başladı dedik. Bir stres yaptık ilk. Çünkü daha önce muson yaşamamıştık. Ama siklonmuş, yani siklon. Tepemizden siklon geçmiş. Ya bu da ne oluyor? İşte çok şiddetli rüzgarlar, işte bulutlar birleşip yağmur yağdırıyor falan filan, böyle işler oluyor. Öyle olunca biz de bunu muson diye varsaydık ama değilmiş. İşte musona biz yeni girdik aslında. Bu birkaç gün içerisinde girmişiz. Onu öğrendik. Ve bu musonda ne oluyor? Yağmur yağıyor. Hem de yani berbat bir şekilde yağmur yağıyor. Yılanlar ortaya çıkıyor tabii yuvaları kapandığı için. Fareler, işte sivrisinekler, hastalıklar, onlar bunlar. Yani biraz sıkıntılı bir dönem oluyor muson. Ama hazırlıklıysanız da bir o kadar da güzel bir dönem. Çünkü etraf o kadar yeşillendi ki sanki Photoshop'la yeşil basmışsın gibi duruyor, yani öyle anlatayım. Zaten videoda da göreceksiniz bu yeşilliği. Arkadaşlar bu arada videomu ve videolarımı beğeniyorsanız ve devamının gelmesini gerçekten istiyorsanız, yani kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çok güzel bir motivasyon olur ve aynı zamanda daha fazla insanın videolara ulaşmasını sağlar. Şimdiden teşekkür ederim böyle bir şey yaparsanız.
Şimdi size biraz odayı göstereceğim. Yeni odayı göstereceğim. 2 aydır buradayız biz. Tabii ben Goa'dan video atmadığım için, bu ilk güncel videom olacağı için. Şimdi burayı tabii ben daha önce tanıtmadım. Şimdi biz böyle bir odada, burada yani gerçekten çok konforlu bir oda. 5 dolara kalıyoruz şu anda ya. 5 dolar yani 400 rupi. 35 lira, 32 lira öyle bir şeye denk geliyor. Şimdi biliyorsunuz muson dönemine giriyoruz. Etraf sivrisinek, yılan, fare yani her şey var dışarıda. Ve bunlar sıcak ortam arıyorlar, nemli ortam arıyorlar. Bizim burada klimamızın olması çok büyük bir avantaj. İkinci büyük avantajsa burada bizim jeneratörümüz var. Çünkü muson döneminde ya diğer dönemlerde de elektrik o kadar sık gidiyor ki toplamda 3 saat kadar elektrik olmuyor. Ve klima olmadığını düşünün. Bu kadar nemli ve sıcak bir ortamda ne çalışabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Yani bütün motivasyonunuz düşüyor. Televizyonda Netflix bağlı. Netflix account'u var kendilerinin ve bunun üzerinden kullanıyorsunuz. Ya bunların hepsini birleştirince 5 dolar inanılmaz bir rakam bence. O yüzden hiçbir şekilde yakınmadık bu 2 ay boyunca. Bir de komşuya bakalım hadi. Çağataycı. Müsait misin? Geldim. Aynen. Çağataycı. Bir de senin odaya bakalım dedik ya. Benim oda seninkinden farkı yok ya. Aynen, tamamen aynı. Seninki ama daha iyi ışık alıyor bence ya. Aynen, biraz daha sağda kalıyor ya. Benimki pesimist bir oda. Benimki mahvediyor beni ya. Depresyona girdim. Hiç ışık yok. Şuradan sen rahatsız mısın gündüzleri? Ben Rahatsızım. bayağı rahatsızım. Ben çok rahatsız oluyorum. Sabah 7'de uyandırıyor değil mi? Bir şey yazsın, şal falan. Şurası Çağatay'ın odası. Şurası da benim odam. Burada Yiğit kalıyordu. Yani daha bir kere bile yüzmedik. 2 ay geçti de. Yani atmışlar kimyasal falan, temiz diyorlar da. Deniz yakın zaten, 5 dakika uzaklıkta. Niye girelim? Ha bu arada burada da su var. Sebil'de böyle arıtma suyu. Yani buradan içebiliyoruz. Normalde markette su 3 liraya falan geliyor açıkçası. Şimdi dışarı çıkmadan önce sizi çok güzel bir insanla tanıştıracağım. Muhteşem bir Hintli. Gerçekten yani biz hepimiz çok seviyoruz kendisini. İsmi Sunny. Namaste ji. आप कैसे हैं? नमस्ते जी। मैं भी ठीक हूँ। खाना हो गया आपका? ये जा रहा Banyantri. Yeah. And I will ask you actually about swastika. Like, can you tell me just a little bit about swastika? What do you know? Like a couple of sentences maybe. Yeah, it's just like holy symbol. It's showing the direction of like 4 directions, like north, west, east, south. Symbol of gods is like good, like for good luck. For good luck? Good luck. Yeah, good luck. At this time, if you start something Something new, new, Uh-huh. that is time you symbol use of that good luck. symbol. Like, Swastika means well-being. yeah, well-being. It rounds like clockwise. Clockwise. It's like Yeah. clockwise. Yeah. It's like this time cycle. It is very different than the one Hitler used. Yeah. Actually, in South India is using less. But in North India is using so many people use this swastika. Like direction like this. Uh-huh. Yeah, this and this. This is Ganesha. Yeah. This is a Subh and Labh. There is 2 sons of Ganesha. Yeah. Here is Lakshmi, like Saraswati. 4 gods are symbols. What's the meaning of 4 dots? Dots is Brahma, Vishnu, Mahesh, and Ganesha. First Three symbol Ganesha. for Indra. Indra means like Like in Indira Gandhi. As in Not Indira Indira Gandhi. Gandhi. Yeah, yeah. Indra means there is a god. Indra. Okay. Indra. He run this He's the rain, king of gods. Yeah. sun, cloud, Oh, no, Indra is king of gods. like Uh-huh. prime minister. Prime Minister. God, everything. Okay, thank you so much. Dhanyavad ji, shukriya. Dhanyavad ji. Dhanyavad, shukriya. Firmilenge. Yağmur yağıyor ama yağmuru beklersem hiçbir zaman çıkamıyorum. O yüzden yağmuru hiç beklememeye karar verdim. Biraz böyle hafif yağıyorken gideceğim. Bu motoru kiraladım bu arada. You can make little bit at least discounts. I will take 15 days and then I will take 15 days. I think you can do something because not many people are riding bike these days. Yeah. I will also rent. He will also rent. How much you can give 1 month? We don't have too much cash now, so 15 days we will do. So for 15 days now, I said 1,500. You can. Come on.
Two bikes. I given you 500 discount. 2000. Bayaji, you can do something. 2000 good price. Kanka tamam, kula minnet eylemeyelim ya. Make it like 15 days, 15 days. Yeah, now you pay me 15 days 2000. Next after 15 days, pay me 2000. Okay, if it's in good condition I will also rent. Okay. Yeah. Ben bunu tekrar kiraladım. İşte benziniyle falan günlük bana her şeyle 3 dolara mal oluyor. Yani bir de yeni bir motor, gayet güzel. Arambol'de özellikle Goa'da mecbursunuz yani böyle bir motora sahip olmanız lazım ki etrafa gidebilirsiniz. Diğer türlü her yer birbirinden çok uzak. Şimdi ben motorla biraz dolaşırken bu Keri tarafına doğru geldim. İşte bizim kaldığımız yer Arambol. Keri de Arambol'e 10-12 kilometre kadar uzaklıkta bir sahil. Burada da böyle ilginç yerler var. Biraz daha otantik bir yer burası Arambol'e göre. Turist sayısı çok daha az. Şimdi böyle bir banyan ağacının yanına geldim. Bu banyan ağaçları gerçekten çok etkileyici ya. Şu dallara bakar mısınız? Yani komple şu bir ağaç yani. Bunlar mesela yerle birleşiyor. Şu dalları. Mesela şurada büyük ihtimalle birleşiyor ama işte burası aynı zamanda yol olduğu için tahminimce burayı kesmişler. Onun dışında bu banyan ağaçları ölümsüzlüğün simgesi olarak da biliniyor. Özellikle Hindistan ve Orta Afrika coğrafyasında bu ağaçlar çok yaygın. Şu an son dönemindeyiz biliyorsunuz. Anlatmıştım videonun başında da birkaç cümleyle. Son döneminde inanılmaz yağış aldığı için bu coğrafya, yani bütün yeşillikler gerçekten yeşil olmaya başlıyor. Şuradaki yeşilliğe bakar mısınız? Yani fazla yeşil. Biz buraya ilk geldiğimizde Goa'ya, yani resmen ton farkı var ya. Bu arada burada bu tepelerden çok fazla yılan düşüyor. Daha geçen de böyle yolda gidiyordum. Hiçbir şey yokken. Ya ağaçların arasındaydım tabii. Normal yol desem de. Tak diye önüme bir tane yılan düştü. Bu ağaç yılanlarından. Bu yeşil olanlardan. Zararsız, zehirsiz olanlardan. Ama yine de yılan yani. Üstünüze düşse böyle motor kullanıyorken falan bir sıkıntı verir. Zehirsiz de olsa, zehirli de olsa yani. Şimdi bu banyan ağacının biraz çevresini dolaşacağım. Bu banyan ağaçlarının altına şöyle gördüğünüz gibi, Nepal'de de yapıyorlardı bunu. Nepal'de de çok denk geldim. Tapınak şeklinde, böyle minyatür tapınak mı diyeyim artık, nasıl diyeyim, onu nasıl çevireyim bilemedim ama. Biliyorsunuz Hinduizm inancında svastika'nın ayrı bir yeri var. Aslında svastika'dan biraz bahsetsem iyi olur çünkü evet, svastika'nın Hinduizm inancında, sadece Hinduizm inancında değil, Budizm inancında, bunun yanı sıra Antik Yunan'da, Pitagoras'ın da kullandığı bir sembol bu. Yani aslında günümüzde 2. Dünya Savaşı, Holocaust ve Hitler'le bağdaştırılan bir sembol. Şöyle biraz daha yakınlaşacağım. Şöyle gördüğünüz svastikayı net bir şekilde görüyorsunuz. Nazilerdeki svastika ile bu svastikanın arasındaki bir farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Öncelikle şu svastika dik görüyorsunuz. Şöyle. Ama Nazilerdeki 45 derece yatay. Bu ilk farkı aralarındaki. İkinci fark ise Nazilerdeki siyahtır. Yani dört bir yandan gelen terörü ifade eder aslında. Ancak Hinduizm'deki svastika, tarihi olan svastikada renk ya kırmızıdır ya da turuncudur. Yani kırmızı veya turuncu olmasının sebebi de doğan güneşi sembolize etmesi aslında. Yani bu svastikadaki dört köşe, dört taraftan gelen iyi şans ve dört taraftan gelen iyilik demek. Zaten svasti Sanskritçe'de anlam olarak well-being demektir. Yani iyi olma, iyi olma halidir. Svastika, yani sondaki o K2'de belki görmüşsünüzdür, Instagram'daki storylerde biz Hintçe dersi alıyorduk ve Hintçe'de öğrendiğimiz bir kelime apka. Mesela ap sen demek, K eklerseniz seninki oluyor. Svastika'da da işte svasti well-being, yani iyi olma hali. K ekliyorsunuz. Svastika senin iyi olma halin anlamına geliyor aslında tam olarak Sanskritçe'de. Yani
Açıkçası 12.000 yıllık, şu anki bilinen tarihiyle en az 12.000 yıllık bir sembol bu. Zaten bulunan en eski svastika Ukrayna'da bir fil dişi üzerinde bulunmuştu. Yani o yüzden günümüzdeki çağrışımı aslında çok yanlış. Böyle bir açıklık getirmek istedim svastikaya. Çünkü svastika bizim videolarımızda da çok... Burada da sincap var galiba. Neyse, sincap olsun da yılan olmasın. Ya böyle bir açıklama getirmek istedim işte svastikaya. Çünkü svastikayı benim videolarımda çok görüyorsunuz. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun. Çok soran oluyor. İşte bunun üzerine ben de bir araştırma yapmak istedim ki zaten kendim de çok merak ediyordum. Ya bu sembolün şekli de değişebiliyor. Mesela bazen 4 nokta görürsünüz. Bazen işte 45 derece yatık gördüğünüzde Hitler'le bağdaştırırsınız. 70 derece görebilirsiniz. Veya 4 kolu 8 kol olarak görebilirsiniz. Yani atıyorum işte İskandinavya'da farklı kullanılıyor. Farklı dinlerde farklı şekilde kullanılıyor. Bu konuya bu şekilde açıklık getirmek istedim. Umarım biraz da olsa kafanızda netleşmiştir. Tabii üzerine daha da araştırma yaparsınız. Hatta yanlış söylediğim bir şey olduysa, eksik söylediğim bir şey olduysa yorumlar bölümünde yorumunuzu gönderebilirsiniz. Hepimiz için yararlı olur bu, sadece benim için değil. Yağmur başlayacak gibi her an. Üzerimde de yağmur ceketi yok, yağmurluk yok. O yüzden buradan yavaş yavaş ayrılmam lazım. Çünkü biliyorsunuz muson yağmuru başladığı anda, yani 1-2 saniye içinde direkt sağanağa dönüyor. Kafanızdan kovayla boşalırcasına bir anda yağmur yiyorsunuz. Şimdi biz maça gidiyoruz. Kumda maç yapacağız. Şimdi top alalım diye böyle bir yerde durduk. Bakalım içeride var mı? Top almaktaki amacımız, oraya gittiğimizde dedik ki kendi topumuz olsun, maçı biraz daha erken başlatalım. Adam şey var diyor mı? ya. Buna hava basarsanız diyor patlar diyor. Good condition değil diyor. How is this one? Is it okay? Maça saat 6.30'da başlıyorlar akşamüstü. Hava kararıyor o zaman da. Biz de erken başlamak istiyoruz. Top alalım ki otoritemiz olsun. Adam pompayı getirdi, gitti. Şimdi geri bekliyoruz falan. Ne yapıyor belli değil ya. Bakalım. Bekliyoruz yani. Ne yapıyor harbiden diyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu an ne yapıyor? Bakacağım ben, bir bakacağım. Bak patlak galiba. Like this. Seviyorlar bu hayatı. Şimdi sikerim topunu. En azından bir tane top bulduk sağlam ya. Şu parayı vereyim. Bir selam ver ya sen de. What's up man? İsmin neydi? İbo. İbo. Yo. Nerelisin İbo? Ben Konyalıyım. Onun da ilginç bir Afyon'un hikayesi var. kaymağı Konyan manyağı. Ya Danimarka'da doğma büyümeyim. Şimdi Goa'da ne yapıyorsun? Goa'da hayatı yaşıyorum. Hayatımı Dönüyor musun? Kendimi buluyorum. Diyerek mi burada kaldın? Şimdiye kadar bir sürü uçak. Gel bize, maç var. Kum sağı var. Astral'i biliyor musun? Astral'i. Ben biliyorum ya. Astral'in önünde plaj bir saha, ya kum saha Solda. var. Sol tarafında. Orada lokallerle biz maç yapıyoruz her akşam 6 gibi. Cricket oynuyorlar orada. Aynen. Yani kriket de var. Aynen. Ama futbol bizimkisi. Tamam. Seviyor musun onu? Oynamayı seviyorum da sıcakta çalışıyorum. Yapma be. Fit adamsın ya. Hakikaten ya. Boşuna mı yaptın bu vücudu? Kullanmak lazım. Aynen. Ya o zaman bekleriz. Kaçıyoruz biz şeye, maça doğru. Oraya. Aynen. Tamam uğrarım o zaman. Bekleriz, tamam. Sahile gitmeyi düşünüyordum. Okey. Görüşürüz. İyi bak kendine. Geçelim şimdi sahaya. Suyumuzu aldık, suyumuzu aldık, ilerliyoruz şimdi. Yani dediğim gibi geldik buraya da aslında bu saatlerde bizim başlamamız lazım. Saat 5.30. Jackler bir yarım saat daha bekleyelim. 6.30 olacak. Hava biraz kararmaya başlayacak. Adamlar top oynamaya başlıyor. Yani ne ışık var ne bir şey var. Enteresanlar ya. Harbiden anlamak zor yani.
Takım toplanmaya başlıyor. Çok geç başlıyorlar. Çok konuş. Hi bro. Namaste. Çocuk çok yetenekli ya. Takalım kulaklıkları. Motorda böyle vızır vızır. Bence de katılıyorum. Hadi bakalım basalım, nereye gidelim bilmiyorum. Gidince görüşürüz. Şimdi Vagator'a geldik. Vagator sahilleri buralar. Kaldığımız yerden işte 10 kilometre kadar uzakta şu an geldiğimiz yer. Adam ineklere çarpıyordu ya. Asarlar yani, acımazlar. Fena bakıyor. Çok fena bakmıyor mu? Şimdi yine böyle bir yerde durduk. En sevdiğimiz şeyden gördük. Meyve suyu. Adam bana nasıl kilitlendi? Taze meyve suyu gördük. Şimdi içeceğiz, bakalım ne kadarmış bir soralım. Ama çok yerel bir yer. Burası ucuzdur diye tahmin ediyorum. Sence ne kadar? Meyve suyu mu? Evet. Abi 50. 50 rupi. 50 mi diyorsun? 60 abi. Ben de 90 diyorum. Bak oradan Ay. 90 ama ben haklıyım, 50 yazıyor. Bakacağız şimdi ya. Fresh fruit bak. 50 olan da var, 80 de var yani. Şimdi... En başta fresh Aa. fruit 50. Ama strawberry istersem 80. Mix. Fiyatlar bayağı iyi. 50-60 rupi civarı, yani 1 dolar bile etmiyor. Ne diyorsun? Mango lassiymiş. Bence biz de mango lassi alalım. Aynen. Yazıyor mu fiyatı orada? Mango lassi iyi olabilir ama lassiye çok şey atıyorlar. Şeker atıyorlar Abi lassiye. söyleriz atmaz. Mantıksız gelmedi şu an. Yes, do you have strawberry? No. No? Okay. Now mango season start. Okay, two mango lassi, two mixed fruit. Juice? Yeah, juice. We'll wait there. Yeah. I just call. Okay, thank you. Çok lokal bir yer burası. Az turist var yani. Bu arada insanlar maske takıyor. Maskeye gerçekten önem veriyorlar burada. Okay. De kamerayla çok içi dışı değiller. Adam hemen uyardı kamerayı görünce. Çekmiyorum o yüzden. Adam böyle kızdı. Kamerayı görünce kızdı. İlk defa Hindistan'da böyle bir şeyle karşılaştım. Net böyle aleni bir kızma. Excuse me. Sorry. Thank you. One friend order mango juice ice cream. Bunlar Just call them. mango lassi. Yes. Şu mango lassi. One month juice. Bu neydi ya? Mixed fruit juice. Mango lassinin içinde süt de var. Mango, süt, biraz şeker falan. Böyle bir şeyler. 1800 Çok lezzetli değil mi?
Sıcak bayağı ya. Şu üstündeki şey var ya, Ne? tabak oluyor ya. Onu sevmiyorum ya. O damak yakıyor. Benim hoşuma gidiyor ya. Ya da menemenin üstünde böyle bir cıvık bir şey olur ya. Cıvık aynen. Benim de aksine hoşuma gidiyor ya, bak şuradan. Kalkıyor ya oradan. Yapma. Ya doyuruyor aslında. Süt var içinde ondan ya. Siyah çay, süt, ne var? Karabiber, Tarçın var. tarçın, bir de şey vardı. Kakule. Kakule var mı? Kakule vardı. Nefret ederim ben kakuleye. Başka bir şey var mı içinde ya? Masala var. Esrarengiz masala. Masalanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Hiç dünyada kimse bilmiyor ki onu. Hint baharatları. Söylemiyorlar. Baharat da Hindistan demek. Onu da birçok insan bilmiyor. Gerçi biz de Aynen. burada öğrendik. Ya. Biz de burada öğrendik ama şaşırmıştık baharat. Ama mantığını hemen yürütebiliyoruz değil mi? Biz niye baharatı Hindistan'dan getirmişler Aynen. demek ki. Tarihe baktığında burası yani biraz da baharat yolu olarak kalmış hep. Aynen. Hep baharat yolu üzerinde. İpek yolunun bir kısmı kesiyor. Baharat ama yazılışı. Evet. Biz baharata kurduk biz. Onun sandviç geldi güzel ya. Çok güzel görünüyor yalnız. Ne ki acaba? Excuse me. You have sandwich? Yandakini soralım ya. Like what kind of hamburger? Inside capsicum, onion, tomato with mayonnaise sauce. Şey yapsak mı? Akar Cheese ya. tomato direkt yapsak mı? O söylediğini yapalım ya, karışık olsun. Okay, that one. It's like this one or different? Same one. Same one, right? Okay. Very good. Yeah, same. Two. We can have two. Two var. Thank you. Tanya var. Uy. Karınca intihar etti. Bunlar da o hayatı seviyor ya. İntihar ediyorlar. Şöyle yorumsun ne diyeyim. Fasulyenin içine girip intihar etmişti ya. Hatırlıyor musun? Konservenin içine intihar etmişler. 4-5 tanesi. Birleşip intihar ediyorlar bir de. Hani kuruyorlar bir Şöyle şeye. gidiyorlar el ele. Bir şeye kuruyorlar, birlikte intihar ediyorlar sonra. Sevdin mi ya yeni albüm gözlüğü? Ya hiç sevmedim de şey yüzünden motor kullanırken yağmur da yağıyor ya çok bu ara. Lazım yani. Yoksa Cem Karaca gözlü biraz. Aynen. İçini görüyorsun. İçini görüyorsun. Şimdi bize deseler bir hafta sonra uçuş var Türkiye'ye. Gider miyiz hemen? Giderim. Gideriz. Tekil konuşmak diye bir şey yok. Yani bizde. Bizim rasyonumuzda. Aynen. Bugün deseler yarın uçuş var. Yiğitleri olduğu gibi mesela Yiğitler apar topar gittiler. Başka seçeneğimiz yok ya. Muhtemelen gideriz. Yok ya %100 gideriz. Gideriz abi. Şu an hemen çayı böyle yarım bırakıp Bunu bırakıp buradan atlar gideriz. taksiden mi gideceksin? İşte taksi, mecbur taksi. Başka bir şey yok. 3500 lira para ödedi Yiğitler. 2 kişi. Sadece taksiye mi Tabii ödediler? canım. Onlar iki kişi toplam ama. 35 bin rupi verdi. Aynen. Ya ne güzel işte. Vizelerimiz var. Yeni Zelanda var. Avustralya var. Giremiyoruz. Bakalım oralara ne zaman girebileceğiz. Gidecektik Avustralya, Yeni Zelanda'ya. Zaten paramız her türlü yetiyordu oraya. Aynen gidene öyle. kadar. 30 Mart'ta biz buradan çıkmıyor muyduk? Çıkıyorduk 30 Mart'ta gidiyorduk şeye. Sonra Çiftliklerde çalışıp paramızı Aynen öyle. yetirecektik yani. sen Avustralya'ya gidecektin. Ben Yeni Zelanda'ya gidiyordum. Vardır bunun da bir nedeni. %100 ya. Türkiye'ye gitsek oradan ne zaman çıkabileceğiz? Ben onu da merak ediyorum ya. Gerçi şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye açık. Türkiye'ye girdiğimiz anda açık olan diğer ülkelere geçebileceğiz. Ama buradayken sadece Türkiye'ye dönebiliyoruz. Aslında dönmek çok mantıklı. Bence de mantıklı. Direkt çok Şu an mantıklı mantıklı. yani. Önceden Aynen. mantıksızdı. Hani dönmediğimiz için pişman Aynen. değiliz yani şu yolunda. Çok şükür. You go to beach now. Geçen şeyde fark ettim. Instagram'da bir post paylaştım. Altına da günümü hesapladım. Hindistan'a girdiğim gün ben bugüne kadar geçen süre ve Goa'ya geldiğimizden beri. Goa 100. gündü. Abi, 100 günü geçtik şu an yani. Goa'da sadece. Hindistan'da yarım yıl. Çok uzak zamanmış gibi gelmiyor mu sana da? Tabii ya. Delhi'de olduğumuz zamanlar. Tabii ya. Ne yolculuklardı ama. Otobüs yolcu. Ayak geliyor her yerden böyle. Kafamı kaldırıyorum, ayak geliyor kafama. Agra fenaydı bir de. Agra'da giderken böyle adamın deri ceketiyle gittim ya, Evet. göbeğiyle. Adam- Böyle gittik yani. Poşeti falan senin kafana değiyordu. Ama var ya, onu bile özlemedim ben. Evet, o sıkıntıyı böyle, sıkıntıyı değil de insanların o komik tavırlarını özledim. Çok gülüyorduk. çünkü. Çok gülüyorduk ya. gülüyorduk Çok gülüyorduk. Ya bakma sıkıntı dedik de aslında güldük yani. Çok güldük. Güldük, sıkıntı diyerek güldük yani. Güle Bir güle ay geldik. boyunca güldük. Goa'ya gelene kadar çok güldük yani. Ya hayatımda
böyle en çok güldüğüm, en yoğun bir ay olabilir belki o yolculuk esnası. Monkey Temple is the best place. Oğlum yapma adam var. Canlı adam var. Acaba anlıyor muyum? Aksan yaparsan anlar. Güzel yapıyorsun çünkü. Abi direkt onlar gibi konuşuyoruz ya. Sen yapınca. Var, beni doyuruyor bu ya. Baya doyuruyor yani. Seni O daha doyurmuyor galiba. Öyle. Senin kadar doyurmuyor da. Ama evet haklısın. Bol süt olduğu için süt doyurucu bir şey. Aynen. Otobüs duraklarında içtiğimiz 10 rupilik masalı çaylar geldi. Lezzetli de oluyordu ya onlar. Ucuz lezzetli. Ucuz lezzetli. Mikrop riski az, kaynatıyorlar masası. Aynen. Ama çok sokak yemeği yiyorduk ya. Çok yedik. Mide savaş alanı gibiydi yani. Mideyi mahvettik. Sonra Goa'da ilk geldiğimizde bayağı toparladık ama. Hakikaten sıkıntı çektik biz burada ilk ayımızda ya. İlk ayımızda çektik ya. Hiçbir Yemek şey yok. Hiçbir şey yok. Fried rice yiyorduk her gün. Sabah akşam. Beş paka da yedik. Evet. Her gün. Şey olunca seviniyorduk çana masala. Tabii. Seviniyorduk yani. Bize şey psikolojisine de girdik ya biraz şimdi. Bundan sonraki ilk uçuşla döneriz diyoruz. Yani tahminimce birkaç haftaya olacaktır bu da. Evet. Biraz daha rahat hareket ediyoruz artık. Kesinlikle ya. Biraz da kendi ülkemizde dolaşırız. Oranın güzelliklerini aktarırız. Ne bileyim. Aynen öyle. Bekleriz, bakarız Yeni Zelanda'ya, Avustralya kapılarını ne zaman açıyor. Evet. Açarsa borca gireriz. Aynen. Bu artık bizim yaşam tarzımız olmuş. İşimiz olmuş. Aynen öyle. Türkiye'de çok güzel. Türkiye'de de yani Tabii ki. gezebileceğimiz o kadar çok Türkiye yer var ki. buralardan daha güzel ki zaten. Aynen. Bize her insan olduğu gibi farklı şeyler insanın daha çok hoşuna gidiyor. Daha ilgisini çekiyor. Yoksa Türkiye ile kıyaslanamaz ki buralar. Kesinlikle kıyaslanamaz. Fethiye'nin tırnağı olabilir mi burası ya? Tabii canım. Aynen öyle. Ya bir doğuyu mesela Adana tarafından başlayıp böyle bisiklet kamp yaparak komple bütün doğuyu hani Antep işte Diyarbakır atıyorum Şırnağa falan kadar gidip Hakkari falan yukarı çıkacaksın. Aynen öyle. Bisiklet kamp Bizim mesela. insanımızın oradaki cana yakınlığını düşün Aynen. yani abi. Herkese beni çağırır. Öyle Herkese işte yemek ya. verir. Ya böyle çok keyifli geçer Çok aslında. keyifli olur. İnanılmaz keyifli geçer. Ve Türkiye'yi de bayağı gezmiş olmamıza rağmen yani. Yine gezilir Yine ya. gezilir ya. Düşünsene sen Adana'dan başlamışız. Ya Adana'da yiyeceğimiz yemekle zaten Antep'e kadar gideriz. Hatay. Hatay var. Hatay abi. İnilir Hatay'a da bir de. Şöyle bir tık tık bir üçgen Bir yaparız. böyle Antakya bir- orada. Antakya'ya gitmiştim 9 ay önce falan. Lübnan'a geçecektim hemen ondan Hatırlıyorum. sonra işte. Tadı damağımda kaldı. Hı. Komple doğunun tadı damağımda kaldı yani benim. Diğer tarafların da böyle Diyarbakır'da ciğer falan. Hiçbiri de yok ki burada yiyelim ya. Danyavalçı değil. Bu neymiş ya? Çok soğan var ya. Soğanlı sandviç gibi olmuş ya. Tam Hint kafası değil mi? Peçete getirmemesi. Lezzetliymiş ama. Soğanlı hayatı seviyorlar ya. Bugün maç yapar mıyız? Çocuklar top oynuyordur bugün. Yapalım mı? Gelin maç yapalım. Ses kötü oldu ya. Durdur sen onu.